Bosna bir gün ya da 1,5 gün, 2 güne yakın işte daha doğrusu tamamen hani Sarajevo kısmı özellikle gezilebilecek bir büyüklükte. Zaten ilk gün indiğimizde birçok yeri gezdik. Aynen, bir gün yani bu merkez tarafını gezecekseniz bir günde bitirebilirsiniz zaten her tarafı. Aynen. Doğru bir planla. Evet, Saraybosna'daki ikinci günümüz. Herkese yeniden merhaba. Yine dün yediğimiz saç börekçiye geldik. Aşırı lezzetli gelmişti. Yine aynısından yiyecektik ama aynı menü yoktu. Bu kabaklıymış. Şu sadece dün yediğimiz şundan var, kıymalı. Bu da patatesli. Önce patatesliden başlamak istiyorum şöyle. Bu sefer sosla beraber söyledim. Krema sosu. İşin malzemesi bol mu? Sulu kalıyor içi. Ve en önemlisi mideyi yakmıyor. Yani börek genelde benim midemi yakar ama hiç şey yapmıyor. Özellikle kıymalı. Bak, çok iyi. Bu da kabaklıymış. Sos da bizim yoğurda benziyoruz ama kremamsı bir şey. Gayet güzel. Şöyle bir tabak. 6,5 KM. Evet, yediğimiz aslında yetti ama peyniri de çıkmış. Hazır sıcak sıcak. Dedik onun tadına bakalım. Dün yememiştik. Bak, bol bol malzemeli yani. İçteki peynir tuzsuz. Bu çok güzel. Bol malzemeli. Ama benim favorim mantı dedikleri o ufak ufak kıyma, içine kıyma olanlar. Bir de ıspanaklı peynirli efsaneydi yani. Yediklerimiz süperdi. Bugün yediklerimizden de patates çok beğendim. Biz bunu götürelim. Evet, Bosna'daki önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Şu an arkamızda Latin Köprüsü var. Burası Osmanlı Köprüsü olarak da geçiyormuş. Niye? Çünkü Osmanlı zamanında yapılmış köprü. Asıl önemi de buranın 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yer. Avusturya Dükü Franz Ferdinand bu köprünün üzerinde eşiyle beraber suikaste uğruyor. Ve o gün hazırda bekleyen diğer devletler de bunu bahane edip o gün savaşı başlatıyorlar. Öyle bir önemli bir yer. Biz de oraya gelip tanıklık etmiş olduk bu köprüye. Şöyle bazı evlerin duvarlarında da böyle mermi izleri var. Bunları çoğunu kapatmıyorlarmış. O zamanı hatırlamak için.
Burası da Saraybosna'daki mezarlık. Dikkatinizi çektiyse ölüm tarihleri genelde hep 1997 yılında. Senden korkuyor abi. Gel. Ne yapıyorsun? He? Sen kimi bekliyorsun burada? Gözler var ya, efsane. Bak bak gözlere bak bak. Bak bak gözlere bak. Bak patı veriyor. Evet, billboard'da Türkçe de var. Bosnakça, İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış. Koska da gelmiş. Ya bütün Türk markaları burada ya. Türk işte like. Turkish Coffee. Türko Baba. Turko Baba. Aynen. Baksana Paşa Antep fıstığı, lokum. Her yerdeyiz. Hediyelik fincan takımı. Ana giriyoruz şu an. Evet, Saraybosna'da yemek zamanı. Şu an Cenita diye bir mekana geldik, restoran. Burası da meşhur yerden bir tanesiymiş. Buranın meşhur yemeklerinden biri tarhana. Ama bizim tarhanayla alakası yok. Görüntü tamamen farklı. Tam ayıklanmamış sanki tarhana. Yani tarhanaya böyle bütün atmışlar herhalde içine. İçinde de et var bu arada. Bir tadına bakalım. Güzel. Bayağı iyi. Et tadı tabii baskın. Tarhana tadı çok alamıyorum ama. Şu Biraz tarhana biraz hazır çorbaya benziyor şu an. Ben ilk aldığım tatla hazır çorbaya benziyor. Buna sirke atalım mı biraz? Bir daha sanki sirke güzel olur ya. Ekmeğin tadına bakalım şöyle. Bizim kara buğday ekmeğe benziyor. Anam babam söylüyor. Güzel. Gayet güzel. Birkaç tane daha söyledik. Bayağı bir menü bugün dolu. Ondan gelsin, onları çekelim. Biz bunu devam edelim şimdi. Evet, diğer menü de geldi. Şöyle bir buranın mantısını söyledik. Bizim mantıya çok benziyor. Krepe diyorlar burada, mantı demiyorlar. Mantıya sabah yediğimiz böreği diyorlardı. Ben de ucundan bu geliyor. Sıcak mı? Bizim mantının aynısı. Hiçbir fark yok. Ama suyu çok lezzetli. Hamuru zaten kaşıkla geldi aslında. Servis kaşıkla geliyor. Şöyle büyük ihtimalle suyu da alacağız. Güzel. Bunun bir Gayet başarılı. yani mantı kategorisinde bir 8'i var. Bundan mı başlayalım? Bundan başlayalım. Bu da şundan başlayalım ya. olur, ondan başlayalım. Bunun Buna adı da da gra. Mali Gra. Mali Gra diyorlarmış. Bizim bildiğimiz kuru fasulye. İçinde de sucuk var.
Böyle kıvamlı. Salçasız herhalde kendi. Şöyle ekmekle de denir. Hafif bir köz tadı geliyor. Is tadı geliyor ya. Çok lezzetli. Şahane. Bizim kuru fasulye yarışır. Bunun da kendi kategorisinde 8,5'u var. Kesinlikle. Köz tadı inanılmaz vuruyor ya alttan. Gayet güzel. Çok güzel. Evet, üçüncü yemeğimizde teleçe. Teleçe diye sosis teleçe geçiyor. Bu da baharatlı mı baharatsız mı bir deneyelim. Şöyle ucundan. Baharatsız muhtemelen. Baharatlı. Çok az ama çok az. Bir baharatı var. Yani biz sosis yemiyoruz arkadaşlar Türkiye'de. Yani bizim yediğimiz sosis değil kesinlikle. Ama el yapımı sosis. Aynen bu çok lezzetli. Biraz daha sulu olabilirdi. Ben buna sosis kategorisinde bir 7 veriyorum yani. Ben 7,5 veriyorum. Güzel. Artı 5. Yanında paprika sosu var. Bak bu çok güzel. Bu aynen paprika. Güzel sosu. Şu neymiş? Bu da hardal. Gayet güzel. Bu da katı kaymak. Normalde bunu köftenin yanında Aynen cevabı değil. cevapıyla birlikte yiyoruz. Tadına bakayım ya. Şöyle ben de ucundan tadayım. Çok güzel ya. Çok güzel. Kaymaktan farklı bir şey Bildiğin ya. var ya bunu ekmeğe sür ye yani. Tuzlu ama çok güzel. Gayet başarılı. Mekan da güzel. Buraya gelip deneyebilirsiniz. Adını zaten söyledik. Biz bundan keyfini çıkartalım. Ben şu mantıyı beğendim. Gerçekten güzel. Görüşürüz. Dün geldiğimiz Alem Kafe'ye yine geldik. Şöyle bir tırleçe söyledim ben. Şeyde pistachio, yani Antep fıstıklı tırleçe. Bende Bonaforte diye bir tatlıları varmış buranın. Onu sipariş ettik. Deneyeceğiz şimdi bakalım. Ben bir bunların Bosna kahvesinden söyledim. Şöyle kaşık var içinde. Bu büyük ihtimalle şekerleri eritmek için. Şöyle aktarıyorum. Değişik bir sunum tarzı. Şöyle bunu kulpu yok. Bu kulpun da yani kulp olmamasının hikayesi var. Onu da söyleyeyim size. Bu Sırp zamanında Sırpların selamı var. 3 parmakla yapılan o işareti yapmasınlar diye parmaklarını kesiyorlarmış Bosnakların. Onlar da bunun atıfta bulunmak için kulpsuz yapmışlar. Böyle bir anısı var. Bir yudum alsaydı. Bir yudum alayım. Sert biraz ya. Bizim Türk kahvesinden biraz daha acı gibi. Yani espressoya çok daha çok benziyor. Biraz sıvı. Bir tırleçin tadına bakayım. Sütlü limonlar. Kreması fıstık ezmesi. Altındaki sütlü hamur da şeye benziyor aynen. Bebek üstüne benziyor. Bayağı güzel. Antep fıstığı çok iyi. Çok iyi. Şimdi bir de Bonaforte yazıyor bana. Şöyle koyduğuna. Yani yaş pastaya benziyor biraz ama biraz farklı. İçinde taneleri var şöyle. Gayet güzel. Bu daha iyi ama.
Arkadaşlar bundan söyleyin. Tirliçe, Antep fıstıklı tirliçe. Biz devam edelim. Bu bina hükümet binasıymış. Böyle kocaman bir bina. Karşıda da Tıvıtko. Tam karşıda da Tıvıtko abimiz var. Bu kimdir? Bu ilk krallarıymış. Bosna'nın ilk kralı. Osmanlı'dan önceki kralları yani. Tam da karşıda. Evet, burada türbe var. Yan tarafında da Ali Paşa Camisi. Burası da ziyaret edilecek noktalardan bir tanesi. Şöyle göstermiş olayım. Burası da Sarajevo City Center alışveriş merkezi. Kocaman bir yer. Evet, araba fiyatlarını çekelim. Chery, meşhur Çin arabası. 55.000. Yani 935.000 TL. Evet, şu yerde gördüğünüz kırmızı lekeler aslında kanı simgeliyor. Burada savaş zamanında bu bölgede, etrafta en az 10 insan öldüğünü simgeliyormuş. Bunlardan çok fazla var birçok noktada. Bu da meşhur o caddenin ortasında olan bir yer. Yani burada birçok insanı maalesef öldürmüşler. Bosna'daki son günümüz. Yine dün akşamki mekana geldik. Burada 2 tane çorba söyledik. Bir tavuk, bir et çorbası. Şöyle tavuk çorbası içi sebzeli ve kremalı. Şöyle tadına bakayım. Bunlar malzemesini çok bol koyuyor bu arada. Gayet de lezzetli. Bu da et çorbası. İçinde neydi bu? Arpa var içinde. Çorba gayet lezzetli. Tanesi 5'er tane. Yani 2,5 euro yapıyor. Şimdi yemek de söyledik. Onlar gelsin, onları çekelim. Bir tane biftek söyledik. Bunlar da 17 tane. Şöyle güzel büyük porsiyonla geldi. Sulu sulu. Pişmesi çok iyi. Yumuşacık olmuş. Bak çok güzel. Bence fiyatı da uygun. Yanında patates, meze falan da var. Şu sos çok güzel bu arada. Bunların sosu aslında makarna sosu bu. Paprikalı, yani kırmızı biberli. Ajdar. Ajdar diyor aynen. İçinde ceviz vesaire var, patlıcan var. Aşırı güzel ya. Bir de burada T-bone var. Suyu görüyor musun? Çok ucundan tadına bakayım ben. İkisi de çok güzel. Bak bunları yiyip rahatlıkla yiyebilirsiniz. Aşırı lezzetli olmuş. Bir de pilav söyledik. Evet, bu da boşnak pilavı. Şöyle bir sunumla geldi. Bizim pilavla alakası yok yani pirinç değil. Şu erişte, sulu. Üzerinde peynir var. Bu da bizim yoğurda benzeyen, süzme yoğurda benzeyen bir krema gibi bir şey. Şöyle İç tadı var bunda da. Böyle bizim erişte makarna gibi. Sulu. Gayet lezzetli. Bol bol is tadı geliyor ama. İs tadı seviyorsanız kesin seversiniz. Evet, dönüş yoluna geçtik. Şimdi bir kahveciye oturduk, kahve içiyoruz. Şöyle kahve aldık. Amerikanımızı içiyoruz. Köşe başı bir yer. Ayaküstü kahvesi güzel bu arada. Fiyatı da 3,5 KM'ydi yaklaşık. Şimdi taksiyle havaalanına geçeceğiz. Yağmur yağıyor. O yüzden otobüs seçeneği biraz bize doğru gelmedi. Yürümemiz gerekiyor çünkü otobüste. Bir 15 dakika yürüme mesafesini gösteriyor. Takside 40 km dedi buradan. Gelirken 25 artı 25 50'ye gelmiştik. Şimdi 40 diyor. Bakalım daha uygun bulmaya çalışacağız. İnşallah. Burada Saraybosna takside çok pahalı oluyormuş. Bizim havaalanından kullandığımız taksi. Diğer mavi ve kırmızı taksiler varmış. Onlar daha uygun olduklarını söylediler. Bir numara bulduk, onu arayacağız veya denk gelirse onlara bineriz. Şu an vaktimiz var. Havaalanı ufak zaten.
1,5-2 saat önceden gitsek yeter. Bosna hakkında da artık havaalanında birkaç bilgi veririz. Ama Bosna bence verelim. Bosna hakkında Bosna bir gün ya da 1,5 gün, 2 güne yakın işte daha doğrusu. Tamamen hani Sarajevo kısmı özellikle gezilebilecek bir büyüklükte. Zaten ilk gün indiğimizde birçok yeri gezdik. Aynen, bir gün yani bu merkez tarafını gezecekseniz bir günde bitirebilirsiniz zaten her tarafı. Aynen. Doğru bir planla. Mostar olsun yeter. en ünlü zaten Mostar Köprüsü, o da 3 saatlik mekan yani uzaklıkta. Git gel zaten 6 saat yapıyor. Hani yolda oyalanayım falan dersen zaten bir kafadan 8 saat falan gözden çıkartmanız lazım. Yani biz şimdi değerlendirmek, hava kötüydü. Hava iyi olsa aslında gidebilirdik cumartesi günü dün. Ama hava kötüydü, o yüzden tercih etmedik. Biz Bosna'yı, yani Saraybosna'yı gezdik komple. Ama Bosna'da bayağı görülecek yer var ya. Var. 20-25 tane nokta var. Valla şehitliklere falan gittik yukarıda. Orasının manzara, oraya çıktıktan sonra zaten manzarayı tamamen görebiliyorsun Bosna'yla alakalı. İşte belli yapılar var. Onlara kütüphanesi var özellikle, üçgen kütüphanesi. O da zaten şehir merkezinde. Eski yapılar, işte Osmanlı tarafındaki yapılar biraz daha işte Eski tepeye doğru. Aynen. Diğer tarafta zaten yeni Sarajevo kurulmuş olan, onun daha ilerisinde. Burası güvenli, şu ana kadar direnci var her yerde olduğu gibi ama herhangi bir güvensizlik hissetmedik. O konuda sıkıntı yok. Özellikle ilk defa yurt dışına çıkacak arkadaşlar, vize ihtiyacı olmayan ülkelerden bir tanesi burası. Vize istemeyen ülkelerden bir tanesi. O yüzden bence güzel bir başlangıç olabilir. İdeal bir yer. Buraya gelebilirsiniz. Ve çok fazla Türk var. Yani Türkçe biliyorlar da mekandaki insanlar da. Türk geldiği için de Türkçe'ye hakimler. Anlıyorlar yani. Fiyat olarak da Türkiye fiyatlarıyla bence hemen hemen aynı. Çok bir fark yok. Bir tık daha ucuz belki burası. Çok ama şey var yani pahalı. hani Euro'ya endekslemişler birçok şeyi. Yani Euro hesabı yapıyorlar. Yani işte. Avrupa'da mesela sen daha iyi bilirsin. Euro olarak magnetler falan hemen hemen aynı. Evet, bu da 2,5 euro, 2 euro değil mi? Yani İtalya mesela çok ucuzdu ama işte Avrupa'da başka yerler, Almanya vesaire o tarafları daha pahalı. Ya burada da bence normal ya hani ama ucuz değil. Magnetler bizim ülkemizde yani. daha ucuz yani. Tabii. Ya yemek konusunda da çok uygun değil bence yani. Bir 200'e bir cevapi, işte 250. Onun dışında yani başka farklı iki tarafı var zaten burada. Bir eski Bosna, yeni Bosna gibi ayırmışlar. Bir taraf Avusturya Macaristan'ı temsil eden taraf, bir tarafta Osmanlı tarafını temsil eden taraf. Caminin olduğu yerler, diğer tarafta kilisenin olduğu yerler. Hepsi birbirinden farklı. AVM'ler vesaire falan da mesela Avusturya tarafında. Avusturya tarafında, aynen. Avusturya Macaristan sınırı tarafında. Çok uzak değil ama yürüme mesafesi yani 6 kilometre, toplamda 12 kilometrelik bir alanda çok rahat görebilecek. Aynen. Yani belki 20-30'dan fazla mekan var. Yani soykırımın izleri hala devam ediyor. Onlarla ilgili görseller var zaten. Birçok binanın üzerinde hala işte kurşun izleri vesaire. Her şey mevcut. Kiliselerle camiler de iç içe, yan yanalar. Yani insanlar yıllar boyunca sükunet içinde yaşamışlar burada. Şey de yok burada bu arada, hani yerlerle konuştuk. Sırplara karşı herhangi bir nefretleri yok. Öyle bir sıkıntıları yok. Gayet iyi bir şekilde yaşıyorlar. Ama izleri bırakmışlar. Onları hatırlamak istiyorlar bir taraftan da. Ama herhangi bir şey yok, problemleri yok aralarında söylediklerine göre. Gayet rahat giriş çıkış yapabiliyorlarmış. O konuda da öyle bir bilgi almış olduk. Yani çok fazla Türk yemeği var. Çok fazla yani Türk yemeği var. Her tarafta Türk tatlıları, cevapi bildiğimiz İnegöl köfte. Yani belki etinden dolayı bir tık değişik gelebilir insanlara. Ama ilk yediğimiz cevapi çok güzel. Hani ilk oraya gidin size. Aynen. Zaten börek çok güzeldi zaten. Yorumlara falan yazarsınız. Aklınıza takılan bir şey varsa nasıl gelinir, nasıl gidilir, ne yapılır. Bu arada şey de söyleyeyim. Pasaport geçişinde hiçbir şey sormadı. Nereye gidiyorsunuz, kaç gün kalacaksın, işte dönüş biletiniz nerede vesaire, hiçbir şey sormadı. Yani sadece. O yüzden ilk çıkabilecek kişilere çok güzel bir başlangıç. Direkt pasaportu yani normal İstanbul'dan Bursa'ya nasıl gidiyormuşsun gibi gişeden de öyle geçtik yani. Hiçbir problem olmadı. Siz de rahat gelebilirsiniz. Burada tek sıkıntı kredi kartı çoğu yerde geçmiyor. Sadece restoranlarda geçiyor. O yüzden nakit gelmenizde fayda var. Özellikle havaalanında vesaire kesinlikle nakit kullanmanız gerekiyor. Ama şöyle bir avantaj da var. Türk parasını mesela KM'ye çevirebiliyorsunuz çok rahat. Biraz tabii kur farkı var ama
Ama o hani acil bir durumlarda olabilecek, o durumda nakit bulundurmanız şart yanınızda. Yani Birçok yerde de Ziraat Bankası var. Yani Türk bankalar da burada hakim. tabii Türk parasının değeri çok düşük olduğu için burada Aynen. siz euro dolar getirin daha iyi çünkü çevirirken çok fazla para etmiyor. Biz 600 TL'yi 29 KM verdi 600 TL'ye. Yani düşünün yani. Euro Çok hesabında ikiye bölün direkt. Yani 40 KM 20 euro gibi bir şey. Yani hava yağmur dinsin de biz yavaş yavaş gidelim artık. Havaalanına geç kalmayalım. Yani 2 gün yeterli Bosna için bence. Ama Mostar'a falan gidecekseniz ekstra bir gün daha çıkartabilirsiniz. Ya bunun etrafında gezecek yerler var bu arada yarım saat mesafelerde ama biz oralara da gitmedik. Hava gerçekten kötü bir şansımıza. Cumartesi öğleden sonra hep yağmur yağdı. Pazar bugün sürekli yağmur yağıyor. Bir cuma günü ulaşabildik. Ama hepsi her tarafı dolaşmış oluruz. Zaten videoda görmüş olursunuz. Şimdilik o zaman bize hoşça kalın. Havaalanında görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar şu an Havaalanına geldik. Taksi 20 km tuttu, 19 km tuttu hatta. Numarasını çektim. Onu arayıp direkt çağırabilirsiniz bu arada taksiyi. Yani normal taksi 40 km demiş dediğim gibi. Bununla yarı fiyatına gelmiş olduk. Boş boşuna 20 km vermeyin, 10 euro. Yani ciddi para. Biz o hatayı yapmadık. Gelirken biraz sıkıntı yaşadık sadece. 25 km verdik gelirken gerçi ama ortaklaşa kullanmıştık. Normalde daha az vermemiz gerekiyordu. Yani bunu da bilgi olarak paylaşmış olayım. Burada Uber vesaire o tarz bir uygulama yok. Bu kırmızı taksileri kullanabilirsiniz. Direkt şey açıyor zaten. Taksimetre açıyor. Taksimetre açtığı için direkt fiyatı görüyorsunuz. direkt fiyatı söylediği fiyatı zaten getiriyorlar. Sevil'den buraya da yaklaşık 20 dakika sürüyor. Biz biraz erken gelmiş olduk. Haberiniz olsun. Şu an havaalanından birazdan çıkış yapacağız. Polis kontrolünden geçeceğiz. Görüşürüz. Ve uçağa bindik. Şimdi Türkiye'ye geri dönüyoruz.